Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Deniz. Yaklaşık 1,5 yıldır Instagram üzerinden yürüttüğüm küçük bir işletmem var. El yapımı ürünler üretiyorum. Tablet kılıfı, kitap kılıfı, makyaj çantası, bunun gibi küçük böyle ürünler. Bugün itibariyle de hiç bilmeyenlere yönelik bir seri başlatmak istedim. Dikişe başlangıç serisi. Bunu birkaç video şeklinde yapmayı düşünüyorum. Başlangıç videomuzda tabii ki dikiş makinesini tanıyalım olacak. Bugün sizlere anlatacağım model Singer'in M3335 modeli. Ben bu modeli anlatacağım ama Singer'in diğer modelleri de birbirine aşağı yukarı benziyor. Sadece iplik takma yerleri veya tekerleklerin yerleri gibi şeyler değişiyor veya bazı özellikler oluyor, bazıları olmuyor. Ama temel olarak anlatacağım şeyler tüm modelleri uyacaktır diye düşünüyorum. Hatta farklı makinelerde de muhtemelen aynı şeyler var. Sadece elektronik makinelerde dikiş adım ayarı, zikzak ayarı gibi girdiğiniz yerler böyle tekerlek değil de elektronik bir yer oluyor. Çok uzatmadan videoya başlamak istiyorum. Bugünkü videoda makineyi aslında dikişe hazırlama aşamalarını anlatacağım ve dikiş makinesinin üzerindeki neye yarıyor, iplik nasıl takılır gibi çok temel bilgileri anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Makinemizi kutusundan çıkardık. Böyle yedek parçaların olduğu bir poşet geliyor. Bunları ayrıca anlatacağım. Ve böyle bir pedal geliyor. Bu pedal tek bir parçadan oluşuyor. Bunu az sonra göstereceğimiz yere takacağız. Daha sonra prize takacağız. Pedalın da çalışma mantığı normal bir pedal mantığında. Buna ne kadar basınç uygularsanız dikişiniz o kadar hızlı olur. Başlangıçta biraz korkutucu olabiliyor, evet, ama zamanla ayağınız o tempoya alışacaktır. Şöyle bir uyarıyı en başında yapayım. Makinede birçok işlemi yaparken bu iğne takma olur, masura takma olur. Dikişe başlamayacağınız her aşamada makinenizin kapalı olması gerekiyor. Her türlü kazaya açık bir konu çünkü. Onun dışında dikişe başladığınızda direkt şuradaki açma kapama tuşundan açarak dikişe başlıyorsunuz. Makineyi çalıştırmadan önce üzerindeki tüm ayarları bir bakalım. Volanla başlamak istiyorum. Volan şu tekerlek. Bu tekerlek buradaki horozun, bu parçaya da horoz deniyor. Bu parçanın ve iğnenin aşağı yukarı hareketini sağlayan kısım. Bu volanı çok zorlandığımız zamanlarda böyle elimizle de döndürebiliyoruz. Örneğin çok sert kumaşlar olduğunda, ama çok da tavsiye etmiyorum. Volandan sonra buradaki tekerleğe bir bakalım. Buradaki tekerlek her makinede olmayabilir. Bazı makinelerde yukarıda olabilir. Üzerinde farklı şeyler olabilir. Ama bu makinede bir siyah kısım var. Bunlar dikiş desenleri. Bu ilik açma ayarı. Aynı zamanda burada bir ikinci kısım var. O da mavi dikiş çeşitleri. Bazı makinelerde üçüncü bir dikiş çeşidi daha oluyor pembe şekilde. Onlara da nasıl geçeceğimizi zikzak kısmında anlatacağım. Ama kısaca bahsetmek gerekirse buradaki kısım dikiş adım uzunluğu benim makinemde. Burada dikiş adım uzunluğunu 2, 3, 4, bu makinede maksimum 4 oluyor. Bu makinede sıfırdan sonra biraz zorlanıyor burada ama sola biraz daha ilerletirseniz S1 ayarına geçer. S1 de burada mavi ve buradaki mavi dikiş çeşitlerini seçmenizi sağlar. Bu kısma gelmişken hemen buradan bahsedeyim. Burada dikiş adım uzunluğu. Normalde dikiş adım uzunluğu standartta 2-3 arası kullanılıyor. Üst dikiş yapmak isterseniz veya daha görsel olarak bir dikiş yapmak isterseniz bu uzunluğu artırabilirsiniz. Ama güvenlik için tabii ki 3-2 arası olması iyi olur. Buradaki tekerlek zikzak genişliğini ayarlıyor. Yani ne kadar geniş bir zikzak veya ne kadar dar bir zikzak yapmak istediğinize göre değişir. Bu makinede de en yüksek zikzak genişliği 5. Normal dikiş dikerken de bunu sıfırda tutuyoruz. Yani bu iğne sağa sola gitmesin diye. Şu şekilde bakarsak bunu ilerlettiğimde iğne de sola doğru ilerliyor. Buradaki ayar da tansiyon ayarı, yani ipin gerginliğini sağlayan ayar. Standart olarak 5 ile 3 arası, zaten burada da belirtmiş, ama çoğunlukla 4'te tutuluyor normal bir dikiş dikerken. Eğer daha kalın bir kumaş dikecekseniz tansiyon ayarını gevşetmeniz gerekiyor. Yani değeri düşürmeniz gerekiyor. Eğer daha sıkı bir tansiyon ayarı istiyorsanız o zaman da değeri yükseltmeniz gerekiyor. Bu makinede en yüksek değer 9. Bu 9 ve 8 civarlarını fırfır yapmada kullanıyoruz. Bunu da ileride anlatacağım. Ama normalde 4 gibi tutmanız faydalı olur.
Burada da geri dikiş pedalı var. Buna bastığınızda dikişiniz geri gider. Bunu dikişin başında ve sonunda kullanıyoruz ki dikişimiz sökülmesin. Muhakkak kullanmanız gerekiyor. Daha sonra burada makaraları takmamıza yarayan bir kısım var. Bu benim makinemde burada ama bazı makinelerde burada olabilir. Veya siz kendiniz bu şekilde bir çardak kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu da birazdan anlatacağım. Bunun gibi ve bunun gibi böyle küçük makaraları buraya takabilirsiniz. Bu parça da makaranın kayıp gitmesini önlüyor. Bunu böyle büyük bobinlerde kullanabilirsiniz. Bir de böyle küçük bir şekli çıkıyor. Bunu da yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Amaç makaramız yerinden çıkmasın. Onun dışında burada masura sarma yerimiz var. Birazdan masura sarmayı anlatacağım. O yüzden şimdilik geçiyorum. Burada iplik takma kılavuzlarımız var. Birazdan ipliği takarken de bunu detaylı olarak göstereceğim. Şimdi makinemizin alt kısmına geçiyoruz. Burada gördüğümüz gibi iğnemiz. İğneyi değiştirmemizi sağlayan bir vidası. Daha sonra burası baskı ayağı. Arkada da, benim makinemde arkada daha doğrusu, baskı ayağı pedalı. Bunu normalde dikişi dikmeden önce kaldırıp kumaşı koyuyoruz. Daha sonra kapatıp dikişimize başlıyoruz. Yine dikişimiz bittiğinde bu pedalı kaldırıp kumaşı buradan ayırıyoruz. Burada bir dikiş plakası var. Bu plaka zamanla aşınabiliyor. Tamamen aşındığında ise dikiş dikmeyebiliyor. Ama bu plaka değişebiliyor. Sadece orijinal olanlarla tabii değiştirmenizi öneririm. Buradaki vidalarda gerektiğinde açılabiliyor. Zaten makine bakımını anlattığımda bu vidaları birlikte açacağız. Benim makinemde otomatik iplik takma aparatı var. Her makinede yok. Olması da şart değil ama fayda da gördüm açıkçası. Bunu birazdan ipliği takarken göstereceğim. Bu parçayı böyle hafifçe sola çekip açıyoruz. Bunun içerisine isterseniz malzemelerinizi koyabileceğiniz bir yer var ama ben hiç kullanmadım. Bu kısmı da kol, paça gibi yerleri dikerken kullanabilirsiniz. Altı boşluk. Daha sonra bu kısma geçiyoruz. Bu kısım mekik yuvası. Bu parçamız mekik. Mekiği şöyle şu kısmı çekerek alıyoruz. İçerisine sardığımız bobini yerleştirip tekrar geri takıyoruz. Birazdan onu yine yapacağız. Bu kısım çavanoz dediğimiz kısım. Mekik yuvası. Mekiğin yerleştiği kısım. Bu siyah parçaları da yine makine bakımında yanlara çekerek açıyoruz ve makinemizi yağlayıp tekrar kapatıyoruz. Veya iplik sıkıştığı gibi durumlarda da yine bunları açmanız gerekebilir. Onları yine makine bakımı kısmında anlatacağım. Mekiğimizi şimdilik yerine yerleştiriyorum. Şimdi hızlıca bir masura sarmayı göstereceğim. Masura kısmını. Daha sonra üst ipliğimizi takacağız kılavuzlardan ve makinemiz dikişe hazır hale gelecek. Masuramızı sarabilmek için tabii ki makinemizin prize bağlı olması gerekiyor. Bu masuramız. Bu ilk başta bahsettiğim parçayı şuradaki yuvaya yerleştiriyoruz. Makinemizi açmadan önce şu kısımdan bir bahsedeyim. Masurayı buraya yerleştiriyoruz. İpi taktıktan sonra. Daha sonra bu kısma ittirerek sarımımızı gerçekleştireceğiz. Şuradaki parça da şu şekilde göstereyim. Bu parça hareket edebiliyor. İpin nerede durmasını istediğinize göre bunu ayarlıyorsunuz. Ama standart olarak zaten olması gereken noktada geliyor. Çok da ellemenize gerek yok. Daha sonra masurayı sardıktan sonra burayı geri alacağız. Şimdi o işlemi gerçekleştirelim. İpimizi şöyle yerine yerleştirelim. Daha sonra masura için şu koyu olan yolları izliyoruz. Diğeri de normal üst iplik için. Önce buradan geçiriyoruz. Daha sonra bakın şöyle bir yol izleyecek. Buradan tutalım. Şöyle bir yol izliyor. Daha sonra ipliğimizi önce şurada bu delikler olur bobinlerde. Şu delikler. Aşağıdan olacak şekilde yukarıya bir çıkarıyoruz. Daha sonra şu bobinin orta boşluğundan bu ipi aşağı çıkartıyoruz. Bunu şuraya sıkıştıracağız ki kayıp gitmesin. Daha sonra bobinimizi bu şekilde sağa doğru
çekiyoruz. Bu şekildeyken bobin sarar. Bunu bu tarafa aldığımızda tekrar dikiş aşamasına geçer. O yüzden şu an bunu böyle yapıyoruz ve makinemizi açıyoruz. Pedala basmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar burada da öğrenebilirsiniz. Yavaş basarsam yavaş sarar. Ne kadar hızlı basarsam o kadar hızlı sarar. Gördüğünüz gibi orada durdu. Bu bobinleri çok fazla sarmanızı önermiyorum böyle dolu dolu. Çünkü çatlama yapabiliyor. Bittikten sonra da buradan geri çıkartıyoruz. Kenardaki iplik kesiciden kesebilirsiniz. Ve masuramız sarılmış oldu. Burada artan ortadan çıkardığımız kısmı da şuradan kesebiliriz. Evet, bobinimizi sardık. Makinemizi kapatalım. Buradaki Mickey yuvasından çıkarıyoruz. Şu çentiyi çekerek kendimize doğru çıkartabiliriz. Daha sonra masurayı takacağız. Bu genelde böyle karıştırılan bir konu ama kılavuzda da yazdığı üzere bu elimizdeyken mekik yuvasına yerleştirdiğimizde ipimiz saat yönde dönecek. Bu şekilde. Yani şu çentiğin zıttı gibi düşünebilirsiniz. Taktıktan sonra çok az bir ip bırakıyoruz ve şu çentiyi yine kendimize çekerek bunu yuvasına yerleştiriyoruz. Yuvasına yerleştiğinde böyle zaten girdiği bir yer var. Tam yerleştiğinden emin olun. Çentiyi kapatıyoruz ve şöyle bakıyoruz, oynamıyor. Bu şekilde alt ipliğimiz hazır. Şimdi üst ipliğimize geçelim. İpimizi aldık. Burada koyu olanlar değil de diğer yolu takip edeceğiz. 1, 2, bu şekilde aşağı inecek. Evet, buradan geçirmiştik. Daha sonra 3, yolunu takip ediyoruz. 4, burada bir kavis yapıyor. Daha sonra 5 kısmına geldik. Burada horozu yukarı çıkarmanız gerekiyor. Onu da bahsettiğim gibi volanı biraz hafif çevirerek yukarı çıkartıyoruz. Horozdan geçirip aşağı geçiriyoruz. Şimdi şurada önemli bir kısım var. O kısma geçiyorum. Ben rahat görmeniz için makineyi açtım. Burada iğnenin üzerinde bir çentik var. Oradan geçiriyoruz. Az önce bahsettiğim bu ip çardakları daha çok böyle büyük bobinlerde kullanılıyor. Bu büyük bobinlerde daha çok tekstil atölyelerinde veya seri üretim olmasa da yine fazla adetli üretim yaptığınızda kullanılıyor. Bunda fark olarak aslında çok bir şey yok. İpi makara yerine koyduktan sonra buradan geçiriyoruz. Ve daha sonra yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve aşağıya giden 6 adımından geçiriyoruz. Ve otomatik iplik takma aparatı varsa şimdi onu göstereceğim. Eğer yoksa da önden arkaya olacak şekilde ipimizi geçiriyoruz. Bu aparata gelelim. Bu aparat iğne ile birlikte hareket ediyor normalde. İğne hangi konumdaysa onunla birlikte hareket eder. Mesela benim şu an iğnem zikzak ayarında kalmış. Bunu 0 konumuna getiriyoruz. 0 konumuna da başta bahsettiğim tekerleği çevirerek getiriyoruz. Şimdi bunu aşağı indirdiğimde gördüğünüz gibi makine ayağına çarpıyor. Makine ayağını indiriyorum. İğnemi de volanı çevirerek üst konuma alıyorum. Daha sonra bu ayağı aşağı indiriyoruz. Ve şurada gördüğünüz ufak bir çentik var. Buradan geçiriyorum. Geçirdikten sonra bu iğneyi tutan kısımda da çok ufak bir çentik var. Oraya takıyorum. Ve daha sonra hafif şöyle iğneyi ipi yukarıya alarak geri tekrar yukarı çıkarıyorum ve takılmış oluyor. Bu şekilde. Son olarak alt ipliğimizi yukarı alalım. Bunu da nasıl yapacağız? Bu üst ipliğimi hafifçe şöyle tutuyorum.
volanı aşağı doğru hareket ettiriyorum. Eğer iplik doğru konumdaysa ilk seferde gelecektir. Ama gelmezse ikinci seferde de gelebilir. Zaten iğnenin oraya takıldığını hissedersiniz. Sonra üst ipliğimi şöyle hafifçe çektiğimde alt ipliğim de yukarı çıkmış oluyor. Daha sonra ayağı kaldırmamız lazım. Bunu bu şekilde arkaya alıyoruz. Ve şu an makinemiz dikişe hazır vaziyette. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi daha ileri aşamalarını ileriki videolarda zaten anlatacağım. Ama daha fazlasının gelmesini istiyorsanız bana destek olursanız çok mutlu olurum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bu yolculuğunuzda şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler, sevgiler.